Eski çağlarda, evlatsız geçirdiği yılların ardından nihayet bir erkek evlada kavuşmuş bir hükümdar yaşarmış. Bu oğul, kralın gözbebeği, soyunun tek umuduymuş. Onun tüm hayali ise, oğlunu asil, zengin, güzel, görgülü ve yumuşak huylu bir kızla evlendirmek. Torunlarının çevresinde neşeyle gülümseyen bir dede olmaktı. Uykularında bile bu hayalle görürdü kendini. Minik çocuklar kucağında, yanaklarına sevgiyle öpücükler kondururken. Ama oğlan, tüm iyi huylarına rağmen evlilik kelimesini duyar duymaz, asi bir at gibi kabarıp ormana kaçarmış. Ne babasının gözyaşları ne vezirlerin nasihati bu inadını kırmaya yetmemiş. Derken bir sabah, sarayda kahvaltı vakti. Baba yine nasihat üstüne nasihat verirken, prens gözünü çevresinde uçuşan sineklere dikmiş. Babasının sözlerini hiç duymuyormuş gibi davranıyormuş. Sinirle elindeki bıçağı savurunca farkında olmadan parmağını kesmiş. Akan kan, önündeki kaymak tabağına damlamış. O an, beyaz kaymakla kanın karışıp oluşturduğu pembe ton, bir anda içine bir kıvılcım düşürmüş. Bakışları donmuş, yüreği titremiş. "Babacığım," demiş usulca, "eğer bana çok geçmeden şu kaymakla kanın renginde bir gelin bulunmazsa, ben yaşayamam. O kız bir yerde olmalı. Ben onu seviyorum, ona aşığım ve eğer izin verirsen, onu bulmak için yola çıkmak istiyorum. Yoksa bu aşk ve hasret beni yarın sabaha kadar tüketecek." Bu beklenmedik sözler babayı hayrete düşürmüş. Kralın yüreği sıkıştı. Sanki sarayı başına yıkılmıştı da, altında kalmış gibi oldu. Rengi sarardı, kızardı, sonra ağladı. En sonunda kendine geldi ve oğlunun sözlerine cevap verdi. "Ey oğlum, ey ihtiyarlığımın bastonu, kalbimin kanı, ne garip düşünceler dolandı zihnine böyle. Aklını mı yitirdin? Daha dün, evlenmekten kaçıp beni büyük bir hüzne gömerken, şimdi de hayalle kurmacanın peşine düşüp beni bütünüyle yıkmaya mı niyetlendin? Söyle bana, nereye gitmek istiyorsun? Neden bırakıyorsun yuvanı, beşiğini, doğduğun toprakları? Biliyor musun ne tehlikeler, ne zahmetler bekliyor seni o yollarda? Bırak bu deli sevdaları. Kal yanımda oğlum. Beni benden alma. Bu hayalle hem kalbimi hem tahtımı bir vuruşta yıkma." Ama kral ne kadar konuştuysa da sözleri boşlukta yankılandı. Prens surat asık, kaşlar çatık. Tek bir düşünceye kilitlenmişti. Arayış. Kral, gözyaşlarını tüketince derin bir iç çekti. Direnmeyi bıraktı ve oğluna gitmesi için izin verdi. Ona nasihatler verdi ama prens o nasihatleri kulak ardı etti. Para dolu keseleri ise memnuniyetle aldı. Yanına 2 güvenilir hizmetkar verildi. Kral oğlunu bağrına bastı, hasretle uğurladı. Ardından sarayın en yüksek kulesine çıktı ve gözlerini oğlunun ardından dikip uzaklara baktı. Prens gözden kaybolduğunda, sanki kralın canı da o ufkun ardına düşmüş gibiydi. Elleriyle başını tuttu. Kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Ama bu, bir çocuğun gözyaşı değildi. Bir babanın gözyaşıydı. Çocukların gözyaşı yaz yağmuru gibidir. Büyük damlalarla iner ama toprağı ıslatmaz. Oysa bir babanın gözyaşı, sonbahar yağmuru gibidir. Sessizce yağar ama hiç kurumaz. Kral böyle dertle kıvranırken, prens ise asil bir atın sırtında, rüzgara meydan okurcasına uzaklara doğru yola çıkmıştı. Onun yolculuğu başladı. Şehir şehir, köy köy dolaştı. Saraylara girdi, pazarları gezdi.
Her yüzü dikkatle inceledi. Her kadının gözlerine baktı. Ama ne bakan gözler onu buldu, ne de aradığı o efsanevi güzelliği. Hazinesini bulamamıştı. Bu şekilde tam 4 ay geçti. Ardından prens kararını verdi. Uzak Doğu topraklarına gidecekti. Avrupa kıyılarından küçük bir gemiye bindi. Gemi, dev dalgalarla boğuşarak ilerlediği sularda yol alırken, yanında getirdiği 2 sadık hizmetkar hastalıkla yatağa düşmüş, hummayla kıvranır halde geride kalmıştı. Prens, yolculuğu boyunca Mısır'a, Hindistan'a ve Çin'e uğradı. Ülkeler geçti, mahalleler gezdi, saraylara, evlere ve kulübelere girdi. Hep o hayalindeki yüzün izini sürüyordu. Kimi zaman sarışın, kimi zaman esmer, bazen kumral, bazen de altın sarısı ya da siyah tenli kadınlar gördü. Her milletten, her renkten güzeller karşısına çıktı. Ama içindeki o sevgiliye hiçbiri benzemiyordu. Böylece arayışı şehir şehir, köy köy, dağ taş sürüp gitti. En sonunda dünyanın sonuna ulaştı. Önünde yalnızca gökyüzü ve uçsuz bucaksız bir deniz kalmıştı. Kalbi umut değil, şimdi ağır bir umutsuzlukla doluydu. Bir sabah sahilde yürürken, güneşte ısınan yaşlı birine rastladı. Yanına yaklaşarak sordu. "Efendim, bu ufkun ardında bir şey var mı? Şu dalgaların gerisinde, görünmeyen o sonsuzlukta ne gizli?" Yaşlı adam başını 2 yana salladı. "Hayır, delikanlı," dedi. "Bu denizin ardında ne bir ada, ne bir kıyı, ne de dönen bir yolcu vardır. Bütün gençliğim boyunca böyle söylendi. Rivayet odur ki, bu ufkun gerisinde şeytani cinlerin yaşadığı bir ada varmış. Onlara yaklaşanlar dönemezmiş. Onları görenler, ölümün korkusuna dayanamazmış." Prens, gözlerinde karanlık ama kararlı bir parıltıyla haykırdı. "Hayalim uğruna cehenneme bile girerim." Yakınında duran küçük bir sandala atladı. Yelkeni indirdi. Rüzgar onu derin sulara doğru itti. Karadan uzaklaştıkça, 4 yanını mavi bir sonsuzluk sardı. Artık hiçbir yön, hiçbir yol kalmamıştı. Sadece dalgaların ritmiyle sürükleniyordu. Ta ki, birden sevinçle haykırana kadar, uzakta, puslu göğün eteğinde kara bir nokta belirmişti. Rüzgar, prensi taşıyan sandalı o gizemli adaya sürükledi. Ve nihayet, şimdiye dek hiçbir insanın geri dönemediği o kıyıya ayak bastı. Karşısında, gökyüzüne uzanan dikenli kayalıklar vardı. Yüzleri zamanla parçalanmış, biçimleri yontulmuş devasa kayalar. Tırmanmak neredeyse imkansızdı. Ne bir patika ne de bir iz vardı. Ama prens vazgeçmedi. Tırmandı. Elleri kanlar içinde kaldı. Nefesi tükenene dek savaştı. Sonunda yüksek bir düzlükte buldu kendini. Her yer buzlarla, kara kayalarla, ölüm sessizliğiyle kaplıydı. Ne bir ağaç, ne bir ot. Sanki hayat burada çoktan unutulmuştu. O ıssızlıkta yalnızca bir barınağa rastladı. Taşlarla yüklü çatısıyla fırtınaya direnmeye çalışan sefil bir kulübe. Prens yaklaştığında gözlerine inanamadı. Kulübenin içinde, duvara asılmış dev bir dokuma vardı. Üzerine, insanlığın her kesiminden figürler işlenmişti. Krallar, askerler, köylüler, çobanlar. Gösterişli kıyafetler giymiş kadınlar ve yün eğiren fakir köylü kadınlar. Ön saflarda ise gençler neşe içinde dans ediyor, oynuyordu. Ve işte orada, bu ilmek ilmek örülmüş hayat döngüsünün önünde, ürkütücü bir varlık duruyordu. Bir kadın, yaşlı,
Kemikleri belirgin, teni sararmış, ölümün suret bulmuş hali gibiydi. Elinde uzun bir makas tutuyordu. Her ne zaman dokumadaki bir sahne hoşuna gitmese, örümcek gibi saldırıyor. O bölümü boydan boya kesiyordu. Her makas darbesinden sonra, duvarın ardından korkunç çığlıklar yükseliyordu. Çocukların ağlayışı, annelerin feryadı, yaşlıların hırıltılı nefesi. Sanki insanlığın tüm acısı, o sesi taşımıştı. Ve kadın, bu çığlıklar karşısında iğrenç bir sevinçle kahkaha atıyordu. Gözlerinde vahşi bir ışık yanıyordu. Ama dikkat çekmeyen bir detay vardı. Tıpkı onun yırtıcılığı gibi, perde arkasında görünmeyen bir el, sessizce o kesilen dokumaları onarıyordu. Kes, yırt, dik. Hayat hep yeniden örülüyordu. Kadın, elindeki makası bir kez daha kaldırmış, yeni bir hayatı kesmek üzereydi. Ama o anda prensin gölgesi kapıya düştü. Kadın dönmeden, titrek ama kudretli bir sesle haykırdı. "Kaç buradan! Çek git buradan, seni sefil!" diye haykırdı yaşlı kadın. "Neden geldiğini biliyorum. Ama sana yardımcı olamam. Ben ölümüm. Git kardeşime. Belki aradığın cevabı ondan alırsın. O hayat, ben yok oluşum." Genç prens bu sözleri duyar duymaz korku ve sevinç karışımı bir hisle oradan uzaklaştı. Yolculuğu onu yemyeşil bir vadiye götürdü. Her yer çiçek açmıştı. Bereketli toprakta sarmaşıklar uzuyor, meyve bağları sarkıyordu. Ve nehrin kıyısında, geniş yapraklı bir incir ağacının gölgesinde yaşlı, kör bir kadın oturuyordu. Kadın, altın ve ipekten iplikleri ahşap bir çıkrıkta dikkatle çeviriyor. Yanına dizilmiş daha birçok çıkrıkta keten, kenevir, yün, ipek gibi iplikler diziliydi. O işi bitirdiğinde, elleri titreyerek başka bir çıkrığa uzandı ve yeni bir ipliğe başladı. Prens ona saygıyla selam verdi. Ama başından geçenleri anlatmaya daha başlamadan kadın usulca konuştu. "Evladım, sana yardım edemem. Kör bir kadınım ben. Ne ördüğümü ben bile bilmem. Şimdi dokuduğum bu iplik, doğduğu anda birinin kaderini belirliyor. O an kim gelirse, kim doğarsa, ipliğe onun kaderi yazılıyor. Mutluluk da olabilir, mutsuzluk da. Ama ben değiştiremem. Ben hayatım. Git en küçük kardeşimize. O doğumdur. Belki sana o yardım eder." "Teşekkür ederim, hanımefendi," dedi prens. Ve yüreğinde hafiflemiş bir umutla yola devam etti. Sonunda kalbi heyecanla çarparken, küçük kardeşi doğumu temsil eden büyüleyici varlığı görmeye gitti. Güneş gibi parlıyordu. Baharın ruhu gibiydi. Her şey onun çevresinde filizleniyor, büyüyordu. Toprakta baş veren buğday başakları, çiçek açan portakal ağaçları, tüyleri henüz çıkmamış civcivler, annelerinin yanında emen kuzular. Hepsi hayatın ilk gülümsemesiydi. Kadın onu neşeyle karşıladı. Deliliğiyle alay etmedi. Onu sofraya buyur etti. Birlikte yemek yediler. Tatlıdan sonra, kadın cebinden 3 limon ve fil dişiyle gümüş işlemeli, zarif bir bıçak çıkardı. Kadın, prense dönüp şöyle dedi: "Artık babana dönebilirsin. Duan kabul oldu. Aradığın güzeli buldun. Şimdi memleketine git. Yanında taşıdığın 3 limondan, karşılaştığın ilk pınarın başında birini kes. Limonun içinden güzel bir peri çıkacak ve sana beni sula diyecek. Eğer hemen su vermezsen, gözlerinin önünden kaybolur. İkinciyi de kaybedersen, üçüncüde çok dikkatli ol. Su verirsen,
kalbinin arzuladığı eşe kavuşursun. Bu sözleri duyan prensin sevinci tarifsizdi. Kadının ellerine sarıldı, minnettarlıkla öptü ve 3 limonunu gözünden bile sakınarak yola çıktı. Yorucu bir yolculuktan sonra yurduna ulaştı. Babasının sarayına yalnızca 2 saat mesafe kalmıştı ki, zamanında sıkça avlandığı sık ormanlardan birine denk geldi. O yorgunlukla, berrak bir pınarın kenarına oturdu. Derin bir nefes aldı. Oracıkta, ilk limonu çıkardı. Bıçağını aldı ve dikkatlice kesti. Aniden, içinden bembeyaz tenli, kiraz kırmızısı yanaklı bir genç kız belirdi. "Ey prens, lütfen beni sula," dedi. Fakat prens, kızın güzelliği karşısında büyülenmiş gibiydi. Gözlerini ondan alamadı. Kalbinden şu haykırış yükseldi: "Ey Allah'ım, bu ne güzellik!" Ancak o güzellik, tıpkı bir rüya gibi gözlerinin önünden kayboldu. Prens yüzüne vurdu, dehşete kapıldı. Gözlerinden yaşlar indi. Bu bir çocuğun parmaklarıyla suyu tutmaya çalışması gibiydi. Kaçınılmaz ve acı. Umudunu yitirmemeye çalışarak 2. limonu açtı. Daha da güzel bir kız belirdi. Prens bu sefer de ona sadece hayran hayran bakmakla yetindi. Ve tıpkı ilki gibi, o da yok oldu. Bu defa prens hıçkıra hıçkıra ağladı. Saçlarını yoldu. Kendi kendine haykırdı: "Ne ahmağım ben! 2 güzellik parmaklarımın arasından kayıp gitti. Ellerim bağlı gibiydi. Ama hala umudum var. Elimde son bir limon kaldı." Titreyen elleriyle 3. limonu kesti. Ve içinden bir peri güzeli çıktı. 3. peri kızı da aynı sözü söyledi: "Beni sula." Bu kez prens hiç tereddüt etmeden hemen su verdi. Kız içti. Sonra gözlerini yavaşça ona çevirdi. Bakışlarında hayranlıkla harmanlanmış zarafet vardı. O da prense baktı. Gözleriyle, gülüşüyle, saçının altın ışıltısıyla, bembeyaz teniyle, mavi gözleri, pembe dudakları sadece tatlı sözler için aralanır gibiydi. Prens neye uğradığını şaşırmıştı. Bir limonun içinden böylesine büyüleyici bir güzelliğin çıkması, ona hala bir rüya gibi geliyordu. Rüya mı bu? Eğer öyleyse, Allah'ım, ne olur uyandırma beni diye fısıldadı içinden. Kız da gülümsedi. O tebessüm, prensi kendi hakikatine döndürdü. Artık bu bir hayal değildi. Birlikte konuşmaya başladılar. Kız, ona kral babasını görmesini, ondan izin istemesini söyledi. Prens, "Sevgilim," dedi. "Ben de seni o kadar çok istiyorum ki. Hemen şimdi babama gidelim istiyorum. Ama böyle giyinmişken, sıradan bir çiftçi gibi saraya giremeyiz. Sen bir kraliçe gibi girmelisin. Seni öyle karşılamalılar. Bekle beni burada, birkaç saat içinde döneceğim. Seni layık olduğun gibi giydirecek elbiseler, peşinden ayrılmayacak bir hizmet heyetiyle geleceğim." Kız başını eğdi. Prens ellerini öptü ve yola koyuldu. Ancak kız yalnız kalınca çevresine bakındı. Bir ürperti sardı içini. Yakınındaki büyük bir meşe ağacının üzerindeki oyuğu fark etti. Zaman oraya bir sığınak açmış gibiydi. Ağacın üstüne çıkıp gizlendi. Sadece başı görünüyordu. Dalların yaprakları onun altın sarısı saçlarının etrafını sararken, yüzünün ışıltısı, pınarın yüzeyine ayna gibi yansıyordu. İşte o sırada, köyden her sabah su almaya gelen çirkin, görünümlü bir cariye oradan geçti. Elinde testi, su doldurmak üzere pınara yaklaştı. Eğildiğinde, suyun yüzeyindeki o güzellik yansıdı gözüne.
Hayatında hiç aynaya bakmamış olan bu saf ve akılsız kız, yansıyan o güzel suretin kendi yüzü olduğunu sandı. Ve bir çığlık kopardı. "Bu ben miyim? Eyvahlar olsun bana!" diye haykırdı hizmetçi böylesi bir güzelliğe. Bu kadar pırıltıya sahipken, beni her sabah buraya su taşımaya gönderen hanıma bak. Sanki ağırbaşlı bir eşekmişim gibi. Hayır, bu artık böyle gitmez. Öfkeyle elindeki testiyi yere vurdu. Testiyi paramparça etti. Sonra elleri boş, hızlı adımlarla konağa döndü. Hanımı bu duruma çok öfkelendi. Kenarda duran küçük bir fıçıyı işaret ederek sertçe emretti. "Al şu fıçıyı, derhal su doldur ve geri dön. Eğer fıçı dolu şekilde birkaç dakika içinde karşımda olmazsan sana öyle bir ders veririm ki, ömrün boyunca unutamazsın." Korkudan beti benzi atan hizmetçi, gözlerinde parlayan öfkeyi görünce korkuyla tekrar dereye gitti. Fıçıyı doldurmak üzereydi ama hanımının zulmünü hatırladı. Dişlerini sıktı. İçinden yükselen isyanı artık tutamadı. "Yeter artık. Ben bir hizmetçi değilim. Hanımın köpeği de değilim." Sonra saçını tutan kocaman iğneyi çıkardı. Fıçının altına defalarca batırdı. Şimdi fıçı sanki bir çeşme olmuştu. Dört bir yanından sular fışkırıyordu. Bu manzara, meşe ağacının kovuğunda gizlenen peri kızı için öyle tuhaf ve eğlenceliydi ki kahkaha atmaktan kendini alamadı. Hizmetçi, bu ani kahkahayı duyunca başını kaldırdı. Ağacın gövdesiyle yapraklar arasında, o güzeller güzeli genç kızı gördü. Ve her şeyi bir anda anladı. Tüm olanların kaynağı o yüzdü. Kendisinin dövülmesine, hor görülmesine neden olan o güzel kız. Ama öfkesini belli etmedi. Sessizce planını kurdu. Tatlı bir gülümsemeyle, nazik bir ses tonuyla ağacın altına yaklaştı. "Tatlım," dedi. "Sen orada, ağacın üstünde ne yapıyorsun?" Peri kızıysa zarif ve hassas bir ruha sahipti. Bu ses tonu karşısında, hizmetçi, tatlı sözlerle kıza yaklaştı. Onu teselli etti. Yaşadığı korkuyu unutturacak gibi göründü. Sonra sözü prensin gelişine getirdi. "Çok yakında," dedi sinsi bir ifadeyle. "Prensin büyük bir alayla gelip seni saraya götüreceğini söyledin ya. O halde hazırlanmalısın. Saçların düzgün olmalı. Gözlerin ışıldamalı." Kız gülümsedi. "Gel," dedi nazikçe. "İlkbaharın gelişi gibi yaklaş bana." Elini uzattı. Hizmetçi elini tuttu. Ağaca tırmandı ve onun yanına geldi. Ardından kızı oturttu. Saçlarını çözdü ve taramaya başladı. Ancak bir anda saçlarının arasında gizlediği o büyük iğneyi çıkardı ve peri kıza sapladı. Kız bir acı çığlığıyla "Ey Allah! Ey Allah!" diye haykırdı. Ve o an, hafif bir dumanın ardından göğe doğru bir beyaz güvercin süzüldü. Hizmetçi kurbanının yerine geçti. Sessizce kıyafetini düzeltti. Artık o, prensin nişanlısıydı. Aynı anda prens, asil atıyla ormana varmıştı. Ağacın altına geldi. Gözleri yukarı kaydı. Ve gördü. Peri kızı gitmiş. Yerinde karanlık bir varlık oturuyordu. "Ben bir güvercin bırakmıştım burada," dedi içinden. "Ama şimdi karşıma çirkin bir karga çıkmış." Dili tutuldu. Gözleri ormanın her köşesini taradı. Ama yoktu. O sırada yukarıdaki hizmetçi gözlerini kapadı. Acılı bir sesle konuştu. "Ey prensim, beni böyle görme. Kötü bir cin bana musallat oldu. Güzelliğimi alıp beni bu hale soktu. İşte onun laneti bu.
Prens inandı. Gönlü paramparça olmuştu ama verdiği sözü çiğnemedi. Onu ağaçtan indirdi. Gözyaşlarıyla birlikte iç geçirişleri ormanı titretti. Sonra büyük alay geldi. Kızı prensese yakışır kıyafetlerle donattılar. Saçına taç taktılar. Prens, kristal bir arabaya onu oturttu. Altı beyaz at çekiyordu arabayı. Ve o uğurlu olmayan gelin ile birlikte saraya doğru yol alırken, prens, öylesine suskun, öylesine yorgundu ki, sanki içindeki neşe orada, o ağacın altında, göğe süzülen bir güvercine karışıp gitmişti. Oğlunun dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen yaşlı kral, saraya yaklaşan alayı görünce tüm resmi tören kurallarını bir kenara itti. Saray erkanını geride bıraktı ve kalbi heyecanla çarparak alaya koştu. Nihayet o dillere destan güzelliği görmek istiyordu. Ama yaklaştığında, hayal kırıklığı bir hançer gibi saplandı içine. Oğlunun bir limondan çıkmış güzellik diye anlattığı o peri kızı yoktu. Karşısında duran ise adeta bir baykuşun suretini almış. Çirkin ve sönük bir yüzdü. "Vah bana, ne uğursuzluk bu böyle!" diye bağırdı kral. "Evet, oğlumun biraz deli olduğunu biliyorum. Ama gözleri sağlam. Bu mu o lale gibi zarif kız? Bu mu şafaktan daha güzel dediği gonca? Ve bu mu limondan çıkmış güzellik parçası? Bana layık gördüğün gelin, bütün bir ömrün, koca bir saltanatın sonu bu mu olacak? Ben, atalarımdan kalan bu krallığı, böylesi kör, cahil bir budalaya mı bırakacağım? Hayır, bu maymun suratlı yaratık asla bu krallıktan içeri giremez." Prens, babasının önünde diz çöktü. Gözleri yaş doluydu. Yalvardı, haykırdı ve nihayet başvezir araya girdi. Hayat ve insanlar konusunda çok şey bilen, bilge bir adamdı. "Ey sultanım," dedi. "Bir göz açıp kapamada, Allah çirkinliği güzelliğe çevirir. Nice suret vardır. Ardında büyük sırlar taşır. Gönül gözünüzü kapamayın." Kral, ne oğlunun yalvarışlarına ne de vezirin sözlerine ikna olmadı ama sonunda kerhen de olsa ikna oldu. Düğünü kabul etti. Ancak içten içe derdi başkaydı. 8 gün sonra büyük bir düğün töreni düzenlenecek. Herkes bu garip gelini konuşacaktı. Ve işte o hazırlıklar başlarken, bir sabah, sarayın mutfağındaki bir pencereye mavi kanatlı bir güvercin kondu. Ve o kuş, insan sesiyle, buruk bir şarkı söylemeye başladı. "Ruku ruku ruku, ey büyük aşçıbaşı, söyle bana ne yaptı prensle o sahte cariye?" Aşçıbaşı, bir güvercinin konuştuğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı. Hemen yeni prensesi haberdar etti. Sözde prenses telaşla mutfağa indi. Güvercinin söylediklerini dinleyince, içi buz gibi oldu. Derhal emretti. "Onu yakalayın, kesin başını." Aşçıbaşı kuşu yakaladı. Güvercin direnmedi. Sessizce bıçağı boyun eğdi. Bahçeye atıldığında 3 damla kan yere düştü. Ve 3 gün sonra o kanın düştüğü yerde bir limon ağacı filiz verdi. Her gün biraz daha büyüdü. Güneş batarken dalları göğü sarar oldu. Gün batımında limon ağacı tamamen çiçeklenmişti. O gece prens balkona çıkıp gece serinliğini solurken, bahçede daha önce hiç görmediği bir ağaç dikkatini çekti. Hemen başaşçıyı çağırttı. Ağaçla ilgili hikayeyi öğrenince derhal emir verdi. Hiç kimse bu limon ağacına yaklaşmayacak. Ertesi sabah, ilk ışıklarla birlikte prens soluğu bahçede aldı. Ağacın dallarında 3 parlak limon gördü.
tıpkı kadının kendisine verdiği limonlar gibi. Onları dikkatle kopardı. Odasına geçti ve kapısını kilitledi. Elleri titreyerek değerli taşlarla bezeli altın bir kadehi suyla doldurdu. Sonra hiç yanından ayırmadığı bıçağı çıkarıp ilk limonu kesti. İçinden çıkan ilk peri kızı süzüldü havaya. Ama prens ona bakmadı bile. İkincisinde de aynısını yaptı. Fakat üçüncü limon açılır açılmaz ona hemen su verdi. Kız içti, gülümsedi ve tıpkı ilk günkü gibi büyüleyici güzelliğiyle yeniden hayat buldu. Kız, prensin ellerini tutup olanları anlattı. Kendisini iğneyle delip kuşa çeviren hain hizmetçiyi, o süreçte yaşadığı bütün acıyı. Prensin gözlerinden yaşlar süzüldü. Öfke, sevinç ve pişmanlık iç içe geçti. Saray yankılandı. Hem bir çığlık hem bir kahkaha gibiydi sesi. Babası kral bu gürültüye koştu. Güzeller güzeli kızı görünce neredeyse kendini kaybetti. Sevinçten dans etti. Şarkılar mırıldandı. Ama birden ciddileşti. Kaşlar çatıldı. Düşünceye daldı. Ardından gelinin üstüne baştan aşağı bir örtü attı. Elinden tutup büyük salona doğru ilerledi. Salon ağzına kadar doluydu. Devlet erkanı, vezirler, generaller, herkes sabırsızlıkla kahvaltıyı bekliyordu. Kral içeri girip her birini teker teker çağırmaya başladı. Her gelenin önünde gelinin örtüsünü açıp soruyordu. Bu güneşi karartmak isteyen kimse, onun cezası ne olmalı? Salon, her cevabın yankısıyla titriyordu. Sonunda, hain hizmetçinin sırası geldi. Yavaşça yaklaştı. Fakat karşısındaki kızın kim olduğunu anlamadı. Ve bir kahraman edasıyla kralın karşısına geçip şöyle dedi. "Efendim, bu güzel kıza eziyet eden o canavar kesinlikle fırında yakılmayı hak ediyor." Kral, hizmetçinin kendi ağzıyla verdiği o korkunç ceza önerisini duyunca haykırdı. "Sen, kendi hükmünü kendi ellerinle verdin. Şimdi bak bakalım, şu karşındaki kurban kimmiş? Tanı onu, çünkü ölümün artık yaklaşmakta." Tam o anda, zarif peri kızı 2 adım öne çıktı. Kralın elini tuttu ve yumuşak bir sesle şöyle dedi. "Efendim, düğün günümde senden bir hediye isteyebilir miyim?" Kral tebessümle başını salladı. "Ne dilersen kızım, gerekirse tacımı bile veririm." Kız başını eğdi. Sesi sevgiyle titriyordu. "Bu zavallıyı affetmeni istiyorum." Cahillik ve mutsuzluk onu kıskançlığa sürükledi. "Bırak onu, ben mutlu edeyim. Ona gösteririm ki, dünyada gerçek güzellik sevgiyle filiz verir." Kral başını salladı. Ama içten içe şaşkındı. "Gerçekten de sen, iyi kalpli bir kadınmışsın. Senin gibi saf kalpler, insan adaletinin acı yüzünü bilmez. Ama söz verdim, dileğini yerine getireceğim. Al bu zehirli yılanı, ehlileştir onu, sen nasıl istersen. Ama dikkatli ol. Yılan özünü kolay kolay terk etmez." Peri kız, hizmetçiye yaklaştı. Onu yerden kaldırdı, kucakladı. Hizmetçi ise gözyaşları içinde ellerini öptü. Mahcuptu. Sonra bütün saray halkı sofraya oturdu. Kral neşeliydi. 4 kişilik yemeği tek başına yedi. Prens ise gözünü bir an olsun nişanlısından ayırmadı. Parmağını birkaç kez kesti. Fark etmedi bile. Çünkü kalbi huzurluydu. Gören göz her şeyi güzel görür. Yıllar sonra, kral hayatını yitirince, taht, prens ve peri kıza geçti. Adaletli ve merhametli bir hükümdarlık sürdüler.
Tam 50 yıl boyunca ülkede ne bir gözyaşı döküldü, ne bir damla kan aktı. Ve halk, nesiller boyu hep şunu söyledi: o dönem, öyle güzel, öyle huzurluydu ki, her şey, bir limondan çıkan sevginin hikayesiydi.